League of Legends. Mi? Şimdi buzul pençe geldi Namı diğer LoL. 11 yıl önce ilkokul 3. sınıfta başlamıştım bu oyuna. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine. Ama o zamanlar tabii hayatımın en büyük hatalarından bir tanesi olacağını bilmiyordum. Hiç unutmam, o zamanlar arkadaşım 13. seviyeydi. 15. seviye olana kadar o. Ben sıfırdan 30. seviyeye kadar çıkmıştım. Ki 30. seviye o zamanların en son seviyesiydi. O zaman bir limit vardı. O kadar fazla oynamıştım ve o kadar hızlı yükselmiştim ki çocuk oyundan soğumuş artık. Benimle oynamak istemiyordu ve oyunu bıraktı. O zamandan beri de bir daha görmedim. Ama ben oynamaya devam ettim. Günlerce, haftalarca, aylarca, yıllarca. Günde minimum 10 saat oynuyordum ya. Bildiğin ilkokula giden bir çocuk düşün. Düzgünce uyumuyor bile. Okula gidiyor, geliyor ve tek yaptığı şey oyun oynamak. Ders bile çalışmıyor ki çok fazla dersin olmayabilir ilkokulda ama ortaokula gittiğinde de bir şey değişmiyor. Lise 1, lise 2'de de. Lise 3'te bir miktar azalmıştı. Sınava hazırlanmaya başladığım için. Ama lise 3'ü de sayarsak ben bu oyuna 8 yıl boyunca bağımlıydım. Ve gerçekten de bu hayatta yaptığım en büyük hataydı. 20 yıllık hayatımın 17 yılı obez gezdim. Bir sürü insanla farklı ilişkilerim bitti ama hiçbiri hayatımı bu kadar fazla etkilemedi. Çünkü oyun oynuyorsan ve oyunların bağımlısıysan bildiğin hayatının belli bir noktası olmuyor. Şöyle hemen küçük bir örnek vereyim. Ben ilkokuldan ortaokula geçtim ve artık farklı bir okul seviyesine ulaştığın zaman bir öncekilerden bahsedersin. Yani ortaokula gittiğin zaman dersin ki işte biz lisede böyle yapıyorduk, arkadaşlarım şöyleydi falan. Liseye gittiğinde ortaokuldan bahsedersin. Üniversiteye ilk gittiğin zaman lise hayatından bahsedersin. Ben ortaokula gittim, anlatacak hiçbir şeyim yok. Ortaokuldan liseye geçtim, anlatacak yine hiçbir şeyim yok. İnsanlar konuşuyor işte biz bunları yapmıştık, şunları yapmıştık, arkadaşlarla buraya giderdik, şöyle gezerdik, yazın bunları yapmıştık. Benim yazın yaptığım tek şey oyun oynamaktı. En az 12 saat. Ben hatırlıyorum ya, masadan sadece yemek yemek ve tuvalete gitmek için kalkardım. Onun dışında hiçbir şey yok. Tüm gün oyundayım, tüm gün bilgisayardayım. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Hiç ders çalışmıyorum. Ya yine notlarım çok kötü değil ama o da böyle son 1-2 günde çalışarak yapılacak tarzda takdir almaya yetecek kadar falan. Daha fazlası yok. Hayatımın yani %80'ini falan oyunlar oluşturuyordu. Küçüklükten beri zaten 2,5 yaşından beri bilgisayara sahiptim. O zamanlar oynayamasa da babam oynuyordu işte. GTA Vice City falan oynardı o zamanlar. Ben de yanında oturup onu izlerdim. Hatta bazen çağırırdım sırf oynasın da onu izleyeyim diye. Ama hiçbiri beni bu oyun kadar kötü etkilemedi. Benim ilkokul, ortaokul ve lisemin yarısını benden çaldı. Ya bildiğin hayatım yok. Bildiğin o zamanlarda anlatacak hiçbir şeyim, hiçbir anım yok. Ben tek kayda geçebilecek anılarımı son 3-4 yılda falan oluşturmaya başladım. Onun öncesi bomboş. Hiçbir şey yok. Birkaç tane böyle arkadaşlarına günlük hayatta yaşadığın şeyler vardı. Çünkü hani okula gidiyorsun, ister istemez evden çıkmam gerekiyor. Tüm günümü oyun oynayarak geçiremiyorum bazı günler. Zorunluluktan o da. Yoksa oynasam oynarım. O günler hani bir şeyler olursa falan böyle bazı anıların olur. Yanlışlıkla işte birisiyle mesajlaşırsın falan ama hala evdeyim bu arada. Hala elimde telefon var ya da bilgisayar karşısındayım. Olursa öyle anım oluyordu. Onun dışında anlatabileceğim hiçbir şey yok. Şimdi diyebilirsin ki tamam ben bu kadar bağımlı değilim yani. İlla bırakmam mı lazım? Evet. Çünkü bunun belli bir seviyesi yok. Oyun oynamanın işte ben günde 1 saat oynuyorum, yarım saat oynuyorum, bir el oynuyorum ya da 10 saat oynuyorum bir fark yok. Çünkü elinde sonunda hayatından giden bir parça var. Ben bunu bu kadar net bir şekilde anlatabiliyorum çünkü ben ekstremini yaşadım. Bunu gördüm. Bazen insanların bir harekete geçmesi için iyice böyle o yumurtanın dayanması gerekir yani artık. Son gün derse çalışmak gibi, son gün sınava çalışmak gibi. Bana artık dayanmıştı ya. Çünkü millet soruyor işte ne yaptın, nasıl geçti, işte ne yapardın, şöyle böyle anlatacak bir şeyim yok. Bildiğin şeyi hissediyorsun. Ulan ben ot gibi yaşamışım, hiçbir şey yapmamışım. Tek yaptığım şey açıp oyun oynamak da değildi. Bilgisayara otururdum, tamam tüm gün oyun oynuyorum, tüm gün bilgisayarın başındayım ama işte oyun aralarında da sürekli giderdim YouTube'dan video izlerdim. Ben günlük 35-40 tane video izliyordum. Çok net hatırlıyorum. Hatta böyle eskiden yukarıda barın yanında işte YouTube'un linkinin hemen üstündeki barda parantez içinde kaç tane video izlediğim de yazıyordu o ay içinde ve her ayın başında sıfırlanıyordu. Bunu nasıl fark ettim? Çünkü sürekli bilgisayardayım. Görüyordum işte sayılar artıyor, her ayın başında sıfırlanıyor. Bir tane daha video açıyorum ekstra, hop o sayı 1 artıyor vesaire. Benim o ay sonu, ayın 30'unda, 31'inde 1000'i geçiyordu. Bu nasıl bir hayat, farkında mısın? Bunun azı çoğu yok. Çünkü ileride dönüp baktığın zaman diyebilirsin, ulan ben bu kadar saçma şeylerle vakit geçireceğime, bu kadar oyun oynayacağımı, bu kadar YouTube'da takılacağımı, belki bir tane enstrüman öğrenirdim, belki lisan öğrenirdim. Giderdim farklı yerler gezerdim, arkadaşlarına zaman geçirdim. Bunlar kötü şeyler değil. Arkadaşlarına oturup dedikodu yapsam bile bundan daha iyi. Çünkü bildiğin çöpe atılmış zaman. Arkadaşlarımla ben bilgisayarda zaman geçiriyorum. İşte benim online arkadaşlarım var diye olabilirsin de onlar sadece oyun oynaman için girdiğin insanlar. Ekstrası değil.
Bir arkadaş sadece hoş zaman geçireceğin kişiden oluşmamalı. Tek özelliği bu olmamalı. Kötü günde de yanında olması lazım. Beraber tek yaptığınız şey oyun muhabbeti olmaması lazım. Beraber bazı hedefleri paylaşman, o hedefler için birbirinizi ateşlemeniz, fişeklemeniz gerekiyor. Arkadaşlık sadece iki el ele konuşalım değil. Bunu herkesle yaparsın neredeyse kafanın uyuştuğu. Kafanın uyuşması da o kadar zor bir şey de değil. Ki emin ol hani benim kafam öyle herkesle uyuşmaz. Hatta üniversiteye giderken farklı şehire gidiyordum ve kendi kendime düşündüm. Ulan bu şehirde, tüm şehirde kafamın uyacağı bir kişi bile bulabilir miyim acaba? Bunu düşünerek gittim şehre. Ki buna rağmen online arkadaşlığın çok saçma bir şey olduğunu biliyorum. Bak hiç arkadaşın yoktur. Sosyalleşmekte zorlanıyorsundur. Bunlar ayrı şeyler. Ben normal sosyalleşmekte zorlanmayan, dışarıda da arkadaşları bulunan insanlar için bunları söylüyorum. Oyun oynamanın sana getirebileceği hiçbir şey yok. Eskiden derdim kendime, LoL'ü burada dışarıda bırakıyorum ama Minecraft oynardım küçükken. Ve derdim ki işte İngilizcem gelişiyor falan. Ama onun bana 10 saatlik atıyorum bir oyunda getirdiği 10 dakikalık bir İngilizce pratiğine denk belki de. 10 saat onu oynuyorum ama 10 dakika İngilizce pratiği yapsam belki aynı verimi alacağım. Burada 9 saat 50 dakika boşa giden zamandan bahsediyorsun. Senin hayatın sonsuz değil. Belli bir süren var ki şanslıysan 80 yıl falan bu süre. Bu süreyi en verimli şekilde, en güzel şekilde geçirmeye çalış. İnsansın, full çalış demiyorum ama en azından bazı kötü alışkanlıkları bırak. Bunlardan bir tanesi oyunlar. Ve özellikle LoL, CSGO gibi oyunlarda ya da işte Valorant, şu sıralar çok fazla revaçta. Rütbe sistemi var. Fark etmişsindir, hepsinde var. Ya oyun ister istemez şey yapabilirdi hani böyle alttan mesela kazandın. Senin seviyende işte belki seviyeni bir tık daha arttırır. O seviyede insanlar senin karşına koyabilirdi ama bu rankları, bu rütbeleri, renkleri senin gözüne sokuyor. Diyor ki aa bak buna yükseldin, bundan düştün. Bu bildiğin senin insani içgüdülerini oynamak oluyor. Bu bildiğin senin. Özellikle bu tarz oyunları genelde erkekler oynar bu arada. Kadınlar da oynuyor. Nadiren olsa da ama çoğunluğu erkektir. Bunun sebebi de senin testosteronun diğer erkeklerle, diğer insanlarla, diğer kabilelerle rekabet etmen için evrimleşmiş durumda. Ve oyunlar bu sistemin böyle işlediğini bildiği için bunu bilerek kullanıyorlar senin üzerinde. Yani bildiğin kafanı açıyor şöyle, tamam mı, yarıyor. Elini sokuyor böyle şirketler. Böyle oynuyor beyninle. İşte diyor ki hop şuraya basayım, bunu yapsın, şunu yapayım, bunu yapsın. İşte şuraya basayım, bağımlı olsun falan. Durum gerçekten sakat. Hani bunu sosyal medyada az çok biliyorsundur işte. Bu videoyu beğendim, bundan sonra artık karşıma bundan daha çok gelecek vesaire ama oyunlarda bunun farkında değilsin. Çoğu insan değil. Çünkü zannediyor ki işte seviye sistemi var, oyun daha eğlenceli olsun. Tamam, onun da etkisi olabilir. Ama tek o değil. İnsanlar sırf seviye yükselebilmek için yani bir taraflarını yırtıyorlar. Ve bu neredeyse her rekabetçi oyunda var. Yani yaptığın tek şey oturup oyun oynamak. Ve neredeyse hani farklı karakterleri vesaire çıkartıyorum da oynadığın oyun aynı şey. Hikayeli oyun oynamıyorsun. Her bölümü farklı olan bir oyun oynamıyorsun. Bildiğin yaptığın şey her oyunda aynı. Ama yine de tekrar oynuyorsun seviyeyi yükselebilmek için. Bu bildiğin hayat simülasyonu. Kendi hayatında yapamadığın şeyleri, bildiğin testosteronunu normalde kendi hayatında kullanman gerekirken, güzel şeyler inşa etmen gerekirken, geliyorsun burada oyunlarda harcıyorsun bu enerjini, bu gücünü. Bunun gerçekten seni sinirlendirmesi lazım çünkü karşıdaki insanlar seni salak yerine koyuyor. Zamanlı çalmayı geçtim. Seni bildiğin, kendi amaçları için, kendi karları için kullanıyorlar, manipüle ediyorlar seni. Ve sen hala işte bugün bakalım seviye atlayabilecek miyim falan. Gerçekten mi? Ya bunun için mi ailen sana bu kadar emek verdi? Bunun için mi ataların senin için öldü? Bunun için mi belki de gelecekteki karına şey diyeceksin? Ya da eşine artık, kadın erkek fark etmez. İşte yani elimden geleni yaptım hayatınız boyunca ama işte olan bu. Yapacak bir şey yok. İşte aylık asgari ücret getirebiliyorum. Ki bazı aileler var böyle geçinen. Bunda bir sıkıntı yok ama o zaman işte içimden dönüp şunu söylemek geliyor. Bazı zorluklar yaşayanlar olabilir. Benim dedem 12-13 yaşında İzmir'e gelmiş. Ailesiz. Ve büyük zorluklarla babamı büyütmüş. Bundan bahsetmiyorum. Böyle konfor içerisinde yaşayan ama yine de tüm zamanla oyunlarla geçiren, dizilerle geçiren, bu tarz insanlardan bahsediyorum. İleride de söylersin abi, sevdiğin insanlara, çocuklarına işte şu an maalesef para kazanmıyor annen, baban. Çünkü eskiden eğlenmekle, zamanla boşa geçirmekle meşguldü. Ya düşünsene 70-80 yaşındasın böyle, ölüm yatağındasın artık. Öleceksin yani 1-2 saate, bayağı yaşlısın falan. Ya da Allah korusun bir hastalığa yakalanmışsın, kansersin. Öleceksin. Gerçekten dönüp baktığın zaman hayatının yarısını, %20'sini, %5'ini oyun oynayarak geçirmek mi isterdin? Dönüp baktığın zaman ulan ya işte
20 yıl önce de ne güzel adam vururdum falan mı demek istiyorsun? Bunları gerçekten düşün ya. Bir insan hayatı bu kadar, senin hayatın bu kadar ucuz mu? Başkaları tarafından bu kadar manipüle edilmeye açık mı? Sen kendi zihnini, kendi aklını kontrol etmiyorsan başka neyi kontrol edebilirsin ki? Diğer insanları kontrol edemiyorsun. Karşına internette ne çıkacağını kontrol edemiyorsun. Tek kontrol edebildiğin şey şurası. Bunu da başkalarının kontrol etmesine izin veriyorsun. Orada sana ne kalıyor o zaman? Hani dopaminden falan bahsetmiyorum. Onlardan da bahsedebilirdim ama o artık çok belli. O yüzden bir tık daha testosteronu açmak istedim. Çünkü daha bilinmeyen bir konu. Yani dopamine mutlu oluyorum, oynamaya devam o zaman. Hayır abi, seni bildiğin manipüle ediyorlar ya. Tek o kadar yüzeysel bir şey değil bu yani. Bu şirketlerin arkasında milyar dolarlık şeyler var, yatırımlar var. İnsanlar canla başla çalışıyor seni daha çok bağımlı edebilmek için. 11. sınıfta dedim ki tamam abi, bu bana hiçbir yarar sağlamıyor. 8 yıldır hayatımı çöp ettim. Artık bırakıyorum. 11 yıl önce başladığım bu oyuna 8 yıl oynadıktan sonra bıraktım. Ve 3 yıldır o kadar mutluyum ki. Zamanımı boşa harcamadığım için. Ve nerede oynayan insanlar görsem, oynayan arkadaşlarımı görsem gerçekten üzülüyorum. Çünkü iki tarafında ekstrem kısımlarını görmüş birisi olarak hani günde 10 saat, 15 saat oyun oynayıp şu anda hiç yıllardır eline oyun sürmemiş birisi olarak iki tarafı da gördüm, deneyimledim. Ve arada devasa bir fark var. Yani az buz bir şey değil ya. Eskiden arkadaşlarımla olan tüm konuşmalarım oyun üzerinden dönüyordu benim. Ya da işte kafeye giderdik, yine oyun konuşmaya falan devam ederdik. Hani oyun tüm hayatını şekillendiriyor. Ve sana getirdiği hiçbir şey yok. Profesyonel olarak oynuyor olabilirsin, paranı bundan kazanıyor olabilirsin, yayıncı olabilirsin, YouTube'a içerik üretiyor olabilirsin. Okey, onda sorun yok. Ama tek yaptığın şey bu oyun oynayan insanları izlemek. Twitch'te, YouTube'da fark etmez. Ya da gidip bu oyunun kendisini oynamaksa bildiğin hayatını teslim ediyorsun. Bildiğin diyorsun ki benim zamanım bu kadar değersiz. Ben bu zamanda çok daha iyi şeyler yapabilirdim ki bunda ders çalışmaktan vesaire bahsetmiyorum. Kendine bir şeyler katabilirsin. Artık ne alanda ilgiliysen abi. Git fiziklerde mi, fizik konusunda mı ilgilisin? Kimyada mı, roketlere mi ilgin var? Git onlarla ilgili bir şeyler yap. Bir tane hayatın var. Daha sonra dönüp baktığın zaman ulan keşke elimden geleni yapsaydım deme. Bunları yapma. Yaşlı insanlar her zaman diyor ki işte keşke daha çok ders çalışsaydım falan filan. Lisedeyken, oradayken, buradayken. Günümüzde de artık keşke bu kadar çok zaman harcamasaydım. Boş şeyler olacak ileride. Görürsün bak. 50-60 yıl sonra görürsün. İnsanlara soracaklar yine sokak röportajı zar surt. Neyden pişmansın? Keşke bu kadar çok oyun oynamasaydım. Günaydın abi. Azıcık kullansaydın aklını. İşte böyle seni uyaran videolar gördüğün zaman dikkat etseydin, yapacak bir şey yok. Acımıyorum bu tarz insanlara. Ve şu an oyun oynuyorsan sana da acımıyorum bu arada. Sonuna kadar hak ediyorsun bu zamanı kaybetmeyi. Sonuna kadar ileride pişman olmayı hak ediyorsun. Çünkü bazı insanlar hoşuna gitmese bile hala kendisinin gelişimi için uğraşıyor. Ya da oynasa çok hoşuna gideceğini bile bile oyun oynamıyor. Zamanını bu tarz şeylere harcamıyor. Sen bu insanla tabii ki de aynı mutluluk seviyesine sahip olamazsın ileride. Aynı gurur seviyesine sahip olamazsın. Bunu bekleme. Ve gerçekten bu tarz insanlara acımıyorum. Bu videoluk benlik bu kadar. Videoyu beğen ve yorum at ki hem algoritmaya destek ol hem de sokağa çıktığın zaman seninle aynı kafa yapısındaki insanlarla karşılaşma şansın artsın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.